Bugün Xiaomi Mi 34 inç oyuncu monitörünü inceleyeceğiz. Kavisli bir monitör bu aslında. Benim de hayatımda herhalde aldığım elektronik eşya olarak en büyük cihazlardan bir tanesi. Bu kavisli ekranın hem kutu açılımını yapacağız, tasarımından bahsedeceğiz, hem de teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Detaylı bir şekilde ele almaya çalışacağız. 1500R kavisli ekran denmiş. 144 Hz, bunları zaten biliyoruz. 3440'a 1440 filan. Bu kutunun zaten önünde yazıyor. Ama bu kutunun önünde yazmasına rağmen bazı bilinmeyen terimler de var. Bu arada orijinal olduğunu göstermek için üzerinde, bilmiyorum görebilecek misiniz, Mi'nin bantları var bu taraflarında. Ben bunu nasıl çıkartacağım şimdi? Şuradan çıkartacağım galiba. Bakalım, belki paketin içerisinde başka bir yerlere eklemişlerdir. Monitörün, monitör birazcık ağırmış. Ve monitörü de muhtemelen ters çıkartmışım. Ters çıkarttığım için de her şey zaten burada. İçerisinden bir adet ekran ana gövdesi, bir adet taban, bir adet dirsek, bir adet güç kablosu, bir adet display kablosu, bir adet kullanım kılavuzu, duvar monte vida ve civataları, taban vidası olarak cihazın içerisine çıkanları saymış olalım. Beraber kutusunu açmıştık. Kutu açılışından sonra 2 gün kadar daha deneyimledim ve şimdi karşınızdayım. İlk monitörün tasarım özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 2 mm gibi gerçekten çok ince bir çerçeve kalınlığı var. Eski monitörün BenQ ile karşılaştırıldığı zaman gerçekten çok ince kalıyor. Hem ekranın daha büyük olması hem çerçeve kalınlığının daha küçük olması benim sanki monitör içine aldı diyebilirim. Monitörün boyutlarından bahsedecek olursak boy 810,39 mm, en 520,61 mm. Şu ayaklarının da dışarıya gelişi monitörün, yani derinliği de 24 santim gibi karşımıza çıkıyor. Ayağının da V şeklinde olduğu için size çalışma alanı olarak da fazla bir alan bırakıyor. Benim eski monitörümle kıyasladığınız zaman bu ekran daha büyük olmasına rağmen, ayakları daha büyük olmasına rağmen gene de bana masanın üzerinde daha fazla alan bıraktı. Hem de şöyle bir durum var. Şimdi görüyorsunuz burada ses sistemi var. Bunu normal bir monitörle, kavisli olmayan bir monitörle yapamıyorsunuz. Çünkü ekran düz olduğu için duvarla veya arka planda bu hoparlör sıkışıyor. Ama bu kavisli olduğu için şu yan taraflara mesela hoparlör kullanabiliyorsunuz. Bu da ayrıca kavisli ekran tercih ettiğim için beni daha da memnun etti. Büyük olduğu için daha fazla alan gerekiyor bana düşüncesindeyken aslında hemen hemen aynı alanı kullanarak ben bu monitöre sahip olmuş oldum. Yani eski monitörüm benim çok alan kaplıyormuş aslında boyutlarına göre. Bu monitör tasarım konusunda gerçekten bir alan rahatlığı sağlatıyor. Sade bir tasarıma sahip, bir dokunma hissiyatı da evet plastik, ama gene de sizin beklentinizin üzerinde bir malzeme geleceğini ben söyleyebilirim. Şu fiyat resmen dolandırıcılık parası, öyle diyeyim yani. İnternete yemlemek için normalde olması gerekenin altına fiyat koyarlar. Size geleceğini düşünürsünüz ama o hiç gelmez, dolandırıcı çıkar ya. İşte bu monitörün fiyatı gerçekten dolandırıcılık parası. Ben inanmakta güçlük çektim. Hatta parayı yolladıktan sonra ya bu bana sağlam mı gelecek veya gelse bile teşhir ürünü mü gelecek diye tereddüt ettim. Paranızın karşılığını malzeme kalitesi olarak sonuna kadar alıyorsunuz. Size verilen özelliklere göre ekranın fiyatı çok uygun olduğu için sanal mağazaların hepsinde bu ürünle alakalı kötü yorum araştırdım. Ve inanın neredeyse kötü yorum yok denecek kadar az. Özellikle 2 tane kötü yorum, yani kötü de sayılmaz aslında ama 2 tane olumsuz yorumdan bahsedebilirim. Bunlardan bir tanesi burada hemen arka tarafta bulunan ekran ayarlarını yapabileceğiniz düğmelerin üzerine hiçbir ibare yazılmamış. Bu ibareler yazılmadığı için de insanlar bu ayarları öğrenmekte birazcık zorlandıklarını söylemişler. Şahsen bu 2 gün süre içerisinde ben de denedim. En başta evet bir
karışıklık oluyor ama 1-2 dakika içerisinde çok rahat bir şekilde öğreniyorsunuz, alışıyorsunuz. Ben insanların buna niye bu kadar olumsuz takıldıklarını anlayamadım. Zaten ekranın arkasını buradan görmekte zor yani. Tam parmaklarınız arkadan soktuğunuz zaman işte parmaklarına denk geliyor. Basit bir şekilde öğreniyorsunuz. İkinci bir olumsuz eleştiri de monitörde dahili hoparlörün olmamasını söylemişler. Karşı tarafın takdiri. Ben zaten evde ses sistemi olduğu için yani gideyim de monitörden ses alayım gibi bir düşünceye kapılmıyorum. Bu iki olumsuz yorumun dışında hakikaten olumsuz yorum okuyamadım. Monitörün arka tarafında 2 adet HDMI portu bulunuyor. 2 adet display portu bulunuyor. 1 adet ses girişi bulunuyor ve 1 adet de güç kablosu girişi bulunuyor. Bu kabloları arkada mıknatıslı bir kapak sistemi yapmışlar. Kabloların hepsini tek bir yerden çıkışını sağlayarak düzenli hale getirebiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaki dirsekte de bu kablo çıkış yerleri var. Kablo toplama konusunda bu monitör size gerçekten kolaylık sağlıyor. Benim gene dediğim gibi böyle arkada kirli bir görüntü olduğuna bakmayın. Ben kasanın içerisinde de birkaç parça değiştireceğim için tekrardan sök tak yapmak istemedim. O yüzden şu an buraları toplamadım. Ama size zaten ekrana görüntü bırakacağım için ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlayacaksınız. Tasarım özelliklerinden bahsettik. Bir de dilerseniz teknik özelliklerinden bahsedelim. Monitörümüz 3440'a 1140 çözünürlükte White Ultra HD çözünürlükte karşımıza geliyor. White Ultra HD ne demek? 4K çözünürlük 3840'a 2160'tı. 2K çözünürlük de 2560'a 1440'tı. Yani 2K'dan daha yüksek, 4K'dan da daha düşük bir çözünürlüğü var. Geniş ibaresini başına iliştirmişler. Monitörün 21'e 9 bir oranı var. Yani normalde klasik monitörler 16'ya 9 oluyor. YouTube videolarında filan fit bir durum oluyor yani tam uyumlu oluyor. Yani 16'ya 9 bir video açtığınızda, görüntü açtığınızda ekranın sol ve sağ taraflarında, kenarlarında bir boşluk kalıyor. Ben şimdi bu videoyu hazırlarken hem monitörün özelliklerinden birazcık bahsedelim hem de genel olarak monitör almak isteyen arkadaşlara yardımcı olalım diye birazcık teknik terimlerden de bahsetmek istiyorum. Monitörün üzerine kocaman yazmışlar 1500R diye. 1500R ne demek? İsimlendirme değerlerinin daha iyi anlaşılması için sayı milimetrede kavisli monitör yarıçapına karşılık gelir ve R de zaten yarıçap anlamındadır. Örneğin 1500R monitör 1500 mm yarıçapına sahip bir monitörü ifade eder. Sayı ne kadar küçük olursa eğrilik de o kadar büyük olur. Sırf bu sebepten dolayı da monitör sanki sizi böyle hem zaten ekranı büyük hem de sanki böyle sizi kucaklıyormuş gibi bir izlenim veriyor. Hem ekranın büyük oluşu hem de bu kadar kavisli oluşu gerçekten sizi yaptığınız işin içerisine alıyor. Yani monitör sizi hapsediyor diyebilirim. Oyuncu monitörü denilmiş. Tabii ki oyuncu monitörü. Oyun deneyimi de 2 gün içerisinde bol bol yaptım. Oyuncu monitörünün bir kere hakkını veriyor, onu söyleyeyim. Ama şunu da söylememiz lazım ki evet 144 Hz bir monitör ama tepki süresi 4 milisaniye. O konuda da 1 milisaniyelik tepki süresiyle monitörler varken bu monitörün o konuda en iyisi olmadığını söylemek lazım. Yani iyi bir oyuncu monitörü, özellikle ekranın büyüklüğü, ekranın kavisli olması, 144 Hz olması gerçekten oyuncu monitörü olduğunun hakkını verdirtiyor. Ekran görme oranı gerçekten avantaj. Hile gibi bir şey yani bu monitör. Çok büyük bir avantaj sağlatıyor size. Bir de bu monitör VA panel. Bildiğiniz üzere 3 farklı panel tipi oluyor. TNS panel, IPS panel ve VA panel. VA panel olmasından dolayı da bu ekranın parlaklık ayarları diğer panellere göre birazcık daha yüksek oluyor. Yani IPS panelde işte 70 ile 150 arasında CD bölü metrekare bir parlaklık değeri varken bu monitörde 300 CD bölü metrekare kullanılmış. Görüş açısı olarak da evet IPS paneller kadar geniş açı sunmuyor ama o kadar kötü de değil. Yani IPS paneller 178 derecelere kadar filan sunarken bu VA panelde birazcık daha az oluyor. O yüzden de zaten şuna yandan bakma ihtimaliniz falan yok yani. Siz neresinden bakarsanız bakın ekranı görüyorsunuz. O konuda beni çok böyle rahatsız etmedi. Diğer panellere göre bir de kontrast konusunda da bir avantajı var. Kontrast konusunda da 3000'e 1 bir kontrast oranı var. Bu 3000'e 1 kontrast oranı şu demek: siyahları daha siyah görmek,
Beyazları da daha beyaz görmek anlamına geliyor. Bu da ekranındaki renklerin birazcık daha dolgun olduğunu söylüyor. Renk demişken bir de renk konusu var. Renk uzayı ve renk profili monitörün görüntüleyebileceği renk aralığıdır. Monitörler görebildiğimiz her rengi gösteremez. Bu nedenle renk alanı denilen önceden tanımlanmış bir alt kümeden yardım alınır. sRGB, Adobe RGB ve NTSC gibi monitör özelliklerine bakarken karşılaştığınız birkaç renk uzayı vardır. Monitör üreticileri genellikle monitörlerini yüzdesel olarak sRGB, NTSC ve Adobe RGB renklerini kapsadıklarını söylerler. Tasarımcılık gibi renklere odaklı bir iş yapmıyorsanız bu oranlar genellikle standart düzeyde kabul edilir. Yine de daha canlı renkler görmek istiyorsanız ne kadar yüksek değerler o kadar iyidir. Bizim bahsettiğimiz bu cihazda ise sRGB %121 ve NTSC'nin de %85 olduğundan bahsedilmiş. Renk kalitesi olarak da 16 milyon 8 bit renkler kullanılmış. Giriş seviyesi IPS ve VA paneller için hala 6 bit renk derinliğine sahip olan paneller mevcut olsa da orta ve yüksek sınıf paneller 8 bit derinliğe sahiptir. Bunun ne avantajı var? Şimdi zaten bu monitörü benim alış sebebim aslında oyun değil. Zaten başında da söyledim. Benim bu monitörü almamın sebebi edit daha rahat yapabilmem de açıkçası. Hem geniş bir ekranı vardı hem de bir önceki monitörüme göre renk uzayında daha fazla renk bulunmasıydı. Yani siz bir görüntü çekiyorsunuz. Görüntünün gerçek rengini ilk siz göreceksiniz ki karşınızdaki kişi de eğer monitörü buna izin veriyorsa o da görecek. Ama siz daha en başta görüntünün doğruluğunu teyitleşemezseniz, görüntünün doğruluğundan emin olamazsanız karşı taraftaki kişi her ne kadar monitörü daha da iyi olsa gerçek görüntüyü alamayacaktır. Çünkü biz bu görüntülerin üzerine tekrardan bir filtreleme işlemleri yapıyoruz, keskinlik işlemleri yapıyoruz. Özellikle fotoğraf ve video düzenleme işlemleri yapan kişilerin böyle renk uzayında yüzdesel olarak geniş yer kaplayan monitörlerin tercih edilmesi onların işlemlerini kolaylaştıracaktır ve daha doğru sonuçlar alacaklardır. Bir de AMD'nin FreeSync Premium özelliği kullanılmış bunda. Özellikle AMD ekran kartı kullanıyorsanız oyunlarda birazcık daha performans alıyorsunuz. Benim ekran kartı AMD değil, Nvidia'nın ekran kartını kullanıyorum. Yani gene dediğim gibi tabii ki olsa güzel olurdu ama oyun içinde bu monitörü almadığım için çok bir problem bana yaratmıyor. Monitörü ilk kurduğunuzda 50 Hz'de başlatıyor monitörü. Sizin bunun görüntü ayarlarından bunu 144 Hz'e çıkartmanız gerekiyor. Bugün Xiaomi Mi kavisli ekran 34 inç oyuncu monitörünün kutu açılımını yaptık. Tasarımından ve teknik özelliklerinden bahsettik. Umarım monitör alacak arkadaşlara bir nebze faydalı olabilmişimdir. Ben bu videoda gene dediğim gibi sadece bu monitörün özelliklerinden değil, monitör almak isteyen arkadaşların ne gibi özelliklere dikkat etmesi konusunda da bilgi vermeye çalıştım. Umarım faydasını görürsünüz. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek isterseniz de bu videoyu aşağıdan beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Aside from my soul.